Merhaba aslanlar, Haziran ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Şimdi Haziran ayı aslan burçları için adeta güçlü bir sahneye çıkış enerjisi taşıyor. Ay ve Mars'ın aslan burcunda kavuşumu sizi merkez sahneye davet ederken diğer gezegensel etkiler, sosyal çevre, ilişkiler, kariyer hedefleri ve kişisel gelişim alanlarında derin etkiler yaratacak. Şimdi bu gökyüzü enerjilerini Haziran ayının girişinde aslan burçları için nasıl olduğuna şöyle bir bakalım. Ay ve Mars Haziran'ın ilk günlerinde Aslan burcunda kavuşumda olacak. Haziran ayının en dikkat çeken etkisi bu. Ay ve Mars'ın burcunuzdaki kavuşumu. Bu transit sizi fiziksel, duygusal ve enerjisel anlamda ateşli, canlı ve hatta zaman zaman patlamaya hazır bir hale getirebilir. Mars sizi harekete geçmeye teşvik ederken Ay duygusal reaksiyonlarınızı yoğunlaştırabilir. Özgüveniniz yükselirken duygusal alınganlıklar ve öfke patlamaları da yaşanabilir. Bu dönem ben kimim sorusunun yanıtını tutkuyla arıyor olacaksınız. Yeni bir imaj, yeni bir girişim, liderlik rolü ya da kişisel dönüşüm için çok güçlü bir dönem. Güneş ve Merkür de İkizler Burcu'nda kavuşumda olacak Haziran ayının girişinde. Sosyal çevre, dostluklar, projeler ve gelecek hayalleri alanında parlak bir dönem başlıyor. Güneş size görünürlük, Merkür ise iletişim ve bilgi akışı getirecek. Yeni insanlarla tanışmak, ekip çalışmalarına katılmak, organizasyonlar ya da sosyal medya üzerinden etkileşimde bulunmak için çok uygun. Aynı zamanda geleceğe dair planlarınızı düşünme, projeler üretme ve fikir alışverişlerinde bulunma zamanı. Dikkat çekici fikirleriniz olabilir. Ancak her konuştuğunuz kişiye planlarınızı hemen açmamanızda fayda var. Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşumda olacak Haziran ayının başında. Zaten uzun bir sürede böyle gidecek. Hayata bakışınız, inanç sistemleriniz, dünya görüşünüz kökten dönüşüyor olacak. Bu evdeki Satürn uzun vadeli bir eğitim, akademik hedef ya da yurt dışı bağlantısı kurmak için disiplinli bir yapılandırma sürecine girmenizi sağlarken Neptün ruhsal vizyonunuzu yükseltecek, spiritüel konulara olan ilginiz artabilir, hayatın anlamını daha derin sorgulamak isteyebilirsiniz, inanç temelli farkındalıklar yaşayabilirsiniz, mistik öğretmenlerle yollar keşfedebilirsiniz. Venüs de Koç burcunda 9. evinizde yurt dışı, eğitim, seyahat, yayıncılık ve inançlar alanlarında güzellikler getiriyor. Bu etkiyle birlikte yabancılarla flört, uzak mesafeli aşklar ya da entelektüel hayranlık içeren ilişkiler gündeme gelebilir. Ayrıca estetik, sanat ve yaratıcılık alanında bir eğitime başlama arzusu da doğabilir. İnançsal veya felsefi alanlarda daha fazla çekicilik gösterebilir. Öğretici bir rol üstlenebilirsiniz. Aynı zamanda seyahatlerde aşk gelişmeleri de yaşanabilir. Plüto Kova'da retro, ikili ilişkiler alanınızda derin dönüşüm zamanı uzun sürede burada kalacak. Retro Plüto geçmişte yaşanan ilişkisel konuları tekrar önünüze getirebilir. Güç savaşları, manipülasyon ya da aşırı bağlılık gibi konularla yüzleşebilirsiniz. Evlilik, ortaklık, danışmanlık gibi yasal ilişkilerde geri dönüşler ya da bitmemiş meseleler yeniden açılabilir. Bu süreçte kimle hayatı paylaştığınız ve ne tür ilişki dinamiklerini tercih ettiğiniz üzerine yoğun bir farkındalık geliştirebilirsiniz. Jüpiter ile Satürn arasında bütün ay boyunca neredeyse kare açı olacak. İnançlarınızla, gerçekleriniz, hedeflerinizle sorumluluklarınız arasında çelişkiler olabilir. Özellikle kariyerle ilgili büyük vizyonlarınız, eğitim ya da yurt dışı planlarınızda uyumlu hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Bu açı sizi ne kadar özgürlük istiyorum, ne kadar sorumluluk almalıyım sorusunu sordurabilir. Plan yaparken idealizmi gerçeklikle dengelemeniz gerekecek. Venüs'ün Jüpiter'le uyumlu açısı var. Haziran girişinde aşk, eğitim, seyahat ve ruhsal gelişim alanlarında güzel fırsatlar ve ilahi destekler kapınızı çalabilir. Bu açı özellikle uzak yerlerden gelebilecek fırsatları, yurt dışı bağlantılı ilişkileri
veya akademik bir aşkı da gündeme getirebilir. Aynı zamanda sanatsal bir proje ya da ilham verici bir fikirle öne çıkabilirsiniz. İşte Haziran ayına bu enerjilerle giriyoruz. Sizin için son derece enerjik, dışa dönük ve dönüşümsel, hem fiziksel hem ruhsal olarak büyük bir canlanma içinde olacaksınız. Kişisel gücünüzü yeniden tanımlarken ilişkilerinizde de ciddi yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal çevreniz genişliyor olacak. Kariyer hedefleriniz yeniden şekillenecek. Ay ve Mars etkisi sizi liderliğe davet ederken Satürn-Neptün kavuşumu ise daha yüksek bir vizyon arayışına yöneltecek. Bu ay sizi kim olduğunuz, neye inandığınız ve hangi yolda ilerlemek istediğiniz konusunda netleştirici rol üstlenecek. Şimdi Haziran'a giriş enerjilerimiz böyle. Şimdi Haziran ayı astrolojik gündemine geçmek istiyorum. Ama astrolojik gündeme geçmeden önce de minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. 3 Haziran'da Ay ve Güneş arasında bir kare açı var. Bu kare maddi güvenlik ve toplumsal bağlar arasında bir gerginlik yaratabilir. İkinci evdeki Ay finansal durumunla ilgili duygusal bir yoğunluk yaratırken 11. evdeki Güneş arkadaşlıklar, gruplar ve toplumsal ideallerle ilgilidir. Bu etki arkadaşlarınla veya toplumsal çevrenle ilgili duygusal bir baskı yaratabilir. Kendinizi bir grup içerisinde daha fazla ifade etmek isteyebilirsiniz. Ancak bu süreçte maddi güvenliğinizi tehdit eden durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hem kişisel hedeflerinize hem de toplumsal sorumluluklarınızda denge kurmak önemli olacak. 4 Haziran'da Neptün durağan pozisyona geçiyor ve retroya hazırlanıyor. Neptün'ün retroya hazırlık süreci Aslan burçları için yurt dışı bağlantıları, yüksek öğrenim, inanç sistemleri ve felsefi perspektifte belirsizlik ve hayal kırıklıkları yaratabilir. 9. evdeki Neptün yeni idealler ve kişisel inançlarla ilgili bulanıklık yaratabilir. Bu dönemde yüksek öğrenim, seyahat veya yaşam felsefesiyle ilgili kararlar almak daha zor olabilir. Sana ilham veren veya hayallerini süsleyen fikirlerin gerçekçi olup olmadığını sorgulamanız gerekebilir. Bu süreç kendinize dair daha gerçekçi bir bakış açısı geliştirmenize yardımcı olacaktır. 5 Haziran'da Merkür ay düğümleriyle tek kare açı kalıbı içinde olacak. Bu tek kare maddi güvenlik ve toplumsal ilişkiler arasındaki dengeyi vurguluyor. 11. evdeki Merkür arkadaşlar ve gruplar ile daha fazla iletişim kurmanı sağlayabilir. Ancak 2-8 hattındaki ay düğümleri ise eski maddi alışkanlıklar ve değerlerle yüzleşmene işaret ediyor. Daha derin dönüşümler ve ortaklıklar konusunda yeni bir yön almanızı sağlayabilir. Bu dönemde maddi kaynaklarınızı yönetirken toplumsal çevredeki kişilerle işbirlikleri kurabilir. Ancak bu süreçte eski finansal alışkanlıklarınızı değiştirmeye yönelik bir dönüşümde geçirebilirsiniz. 6 Haziran'da Satürn-Neptün kavuşumu Koç burcunda biliyorsunuz. Jüpiter de Yengeç burcuna geçti. Aralarında kare açı var. Aslında Haziran ayı boyunca bu açı devam ediyor. Satürn ve Neptün'ün 9. evdeki kavuşumu biliyorsunuz yüksek öğrenim, inanç sistemleri ve yurt dışı bağlantılarında derin bir dönüşüm süreci yaratacağı uzun bir süreç. Bu evdeki kavuşum gelecekle ilgili büyük sorumluluklar, derinleşen inançlar veya kişisel idealler üzerinde sınavlar yaşamanıza işaret edebilir. Jüpiter'in 11. evdeki etkisiyle toplumsal çevrenizle ilgili fırsatlar ve genişleme arzusu artacaktır. Ancak bu iki gezegen arasındaki kare açı toplumsal çevre ile kişisel inançlarınız arasında bir gerilim yaratabilir. Bu dönemde kişisel ideallerinizi toplumsal hedeflerinizle dengelemeye çalışırken sizi yönlendiren değerlerin üzerine düşünmeniz gerekebilir. 7 Haziran'da Plüto, Ay ve Venüs arasında bir tekrar açı kalıbı oluşacak. Bu güçlü bir açı, ilişkilerdeki güç dinamiklerini
ve kariyerle ilgili dönüşüme işaret ediyor. 7. evdeki Plüto yakın çevreniz ilişkilerinde kontrol ve güç mücadelesi ve dönüşüm süreçlerini vurguluyor. 4. evdeki Ay ev ve aile ile ilgili duygusal baskılardan bahsediyor. 10. evdeki Venüs ise kariyer ve toplumsal imajla ilgili değişimleri ortaya koyuyor. Bu etki özel ilişkilerinizde kariyer hedefleriniz arasında bir denge kurmanızı zorlaştırabilir. Aile içindeki sorumluluklarla iş hayatındaki gelişmeler arasında zorlu bir seçim yapmanız gerekebilir. İlişkilerde güç dinamiklerini gözden geçirmek ve kariyerle ilgili yeni bir yön belirlemek önemli olacak. 9 Haziran'da Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor ve Jüpiter'le kavuşuyor. Bu kavuşum içsel bir keşif ve kişisel dönüşüm sürecini tetikliyor. 12. evdeki Merkür ve Jüpiter zihinsel anlamda genişleme, sezgisel anlayış ve bilinçaltı konularında önemli bir döneme işaret ediyor. Bu dönemde içsel düşünceler, hayaller ve sezgilerle daha derin bağlantılar kurabilir. Bilinçaltındaki kalıplarla yüzleşebilirsiniz. Ancak Satürn ve Neptün'ün 9. evdeki etkisi kişisel inançlarınızı sorgulamanıza veya yüksek öğrenimle ilgili yeni bir yaklaşım geliştirmenize neden olabilir. Bu süreç kişisel gelişim ve içsel anlam arayışında önemli bir adım olabilir. 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Biliyorsunuz Jüpiter Yengeç Burcu'nda yüceliyor. Çok iyi çalışıyor. Lakin sizin 12. evinizde bu aslan burçları için içsel büyüme, sezgisel keşif, bu arada gizli düşmanlarınızı da keşfedebilirsiniz ve ruhsal gelişim anlamına gelecek. Bu dönem kişisel huzuru ve ruhsal dengeyi bulma arayışında önemli bir zaman dilimi olabilir. 12. evdeki Jüpiter bilinçaltı meseleler, geçmiş hayatla ilgili şifalanma, içsel dönüşüm konusunda büyüme fırsatları sunuyor. Bu dönemde yalnız kalma zamanları, meditasyon ve içsel yolculuklar kişisel gelişiminiz için çok önemli olacaktır. İçsel gücünüzü keşfederek hayatınıza yeni bir yön verme şansı elde edebilirsiniz. Haziran ayının ilk 10 günü Aslan burçları için içsel dönüşüm, toplumsal bağlar, kariyer hedefleri ve finansal güvenlik konularında önemli bir değişim süreci sunuyor. Bu dönemde kişisel değerlerin, ilişkilerin ve kariyerin arasında dengeyi bulmak zor olabilir. Yüksek öğrenim, inanç sistemleri ve toplumsal sorumluluklar üzerine derin düşüncelere dalabilir. İçsel huzur ve kişisel hedefler arasında bir denge kurmak için çaba gösterebilirsiniz. İçsel bir keşif süreci başlatmak sizi daha geniş bir perspektife yönlendirecektir. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunayımız var. Bu dolunay aşk hayatınızda, yaratıcı projelerde, hobilerde ve çocuklarla ilgili konularda önemli bir tamamlanma, netleşme ve farkındalık getirecek. Sevdiğiniz şeylerde ya da ilişkilerde önemli bir karar alma noktasına gelebilirsiniz. Ay düğümleriyle kare yaptığı için aşk ve özgürlük arasında gitgeller yaşanabilir. Bir ilişkiyi sürdürüp sürdürmemeye karar verebilirsiniz veya bir yaratıcı projeyi bitirip yeni bir şeye başlama zamanı da olabilir. Risk alma eğiliminiz artıyor ama riskleri iyi tartmak gerekiyor. Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız bu süreç çok önemli kararlar getirebilir. 14 Haziran'da Venüs Lilith'le bir karşıtlık yapıyor. Ayın da Kiron'la bir karesi var. Bu iş hayatı ve özel hayat dengesi bu günlerde biraz zorlu olabilir. Venüs 10. evde toplum önünde beğenilmek, sevilmek isteğinizi arttırıyor. Lilith de 4. evde aile ve ev hayatında bastırılmış öfke ve özgürlük ihtiyacını yüzeye çıkarıyor. Ay ise 6. evde günlük işlerde duygusal stresler yaratıyor. Kiron ise 9. evde eğitim, seyahat, yurt dışı ve inançlar alanında bir yara ya da kafa karışıklığı açığa çıkabilir. Kariyer hedeflerinizle ailevi sorumluluklar arasında sıkışmış hissedebilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda otorite figürleriyle ilişkilerine dikkat etmek gerekiyor. 17 Haziran'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve Uranüs'e kare açıda olacak. Mars'ın 2. evinizde geçmesiyle maddi konular hareketlenecek, gelir arttırmaya odaklanabilir,
yeni kazanç yolları arayabilirsiniz. Ancak Uranüs'ün 10. evden yaptığı kare açı ani kariyer değişimleri, beklenmedik iş teklifleri veya işten ayrılmalar getirebilir. Gelir gider dengesinde dengesizlikler olabilir. Ani harcamalardan veya yatırım hatalarından kaçınmakta fayda var. İş hayatında beklenmedik bir gelişme finansal planlarınızı değiştirebilir. Esnek olmalı ama aceleci kararlar almaktan kaçınmalısınız. 21 Haziran'da Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor ve Jüpiter'le kavuşuyor. Güneşin 12. evinize geçmesiyle enerjiniz biraz içe dönüyor. Jüpiter ve Güneş kavuşumu şahane bir açıyken 12. evinizde gerçekleşiyor. Bu dönem dinlenme, ruhsal çalışmalar, iç dünyanızı iyileştirme için ideal. Jüpiter'le kavuşumu büyük bir içsel büyüme fırsatı da veriyor. Şifalanmak, bilinçaltı kalıpları temizlemek çok uygun bir zaman bunun için. Gizli düşmanlarınızdan fark edip onlardan kurtulmak. Bilinçaltındaki eski korkuları bırakıp ruhsal olarak yenilenebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz ve bu yalnızlık aslında size çok iyi de gelecektir. Sağlık kontrollerinizi bu dönemde yaptırmakta da fayda var. 22 Haziran'da Ay ve Venüs Boğa burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum esnasında Güneş ve Jüpiter 12. evde kavuşumda, Satürn ve Neptün de Koç burcunda yine kavuşumda. Ay ve Venüs'ün 10. evde kavuşumu iş hayatında sevilen, takdir edilen bir konuma geçmenizi sağlayabilir. Kariyer fırsatları veya toplum önünde imajınızı güçlendirecek gelişmeler yaşanabilir. Ancak diğer kavuşumlar ve sert açılar, özellikle akademik hedefler, yurt dışı işler, hukuki konular ve yüksek eğitimle ilgili baskılar ve krizleri getirebilir. Kariyerinizle ilgili önemli kararlar alırken idealist beklentilerle gerçeklik arasında sıkışabilirsiniz. Sabırlı ve stratejik ilerlemelisiniz. 25 Haziran'da Yengeç burcunda bir yeni ayımız var. Yeni ay esnasında Güneş, Ay ve Jüpiter Yengeç'te kavuşumda olacak. Satürn ve Neptün biliyorsunuz Koç burcunda kavuşumda. Onlardan da bir kare açı alacak. Bu yeni ay tam anlamıyla ruhsal bir yeniden doğuş başlatacak sizin için. İçsel kapanışlar, eskiyi bırakıp yeni bir bilinç seviyesine geçiş zamanı olacak. Kimi aslanlar için eski bir hastalık şifalanabilir. Kimileri için ruhsal bir yolculuk ya da spiritüel bir başlangıç olabilir. Ancak Satürn ve Neptün'ün 9. evde yaptığı kare açı, eğitim, hukuk, yurt dışı ve inançlarla ilgili alanlarda kafa karışıklığı, zorlayıcı durumlar yaratabilir. Yeni bir şeylere başlamadan önce mutlaka iç sesinizi ve sezgilerinizi dinlemelisiniz. 27 Haziran'da Merkür Aslan burcuna geçecek ve Ay ile kavuşacak ve Plüto'ya da karşıtlık yapıyor olacak. Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle iletişim tarzınız canlanıyor. Daha cesur, daha net, daha kendinden emin konuşuyorsunuz. Ay ile kavuşumu duygusal ifadeleri arttırıyor. Duygularınızı kelimelere dökmek daha kolay olacaktır. Fakat Plüton'un 7. evden yaptığı karşıtlık ilişkilerde güç savaşlarına ya da iletişim krizlerine neden olabilir. Özellikle partner, ortaklar veya açık düşmanlarla ilgili alanlarda dikkatli bir dil kullanmak önemli olacaktır. Daha derin, gerçekçi ve dönüştürücü konuşmalar yapabilirseniz ilişkilerinizde büyük temizlikler ve yenilikler mümkün olacaktır. Haziran 2025 yükselen aslanlar için içsel dönüşüm ve ruhsal temizlik ayı olacak. Özellikle 21-27 Haziran arasında kendi içinize dönmeniz, ruhunuza arındırmanız, yeni bir sayfa açmaya hazırlanmanız çok önemli olacak. Kariyer ve para konularında hızlı gelişmeler olacak ama acele kararlar biraz riskli. İkili ilişkilerde ise güç savaşlarından veya manipülasyonlardan uzak durmak gerekiyor. Bu ay sonunda özellikle Merkür Aslan'a geçtiğinde yıldızınız tekrar parlamaya başlayacaktır. Mutlu bir ay geçirmenizi, Haziran ayının enerjilerinden kolaylıkla, güzellikle ve en olumlu şekilde faydalanmanızı dilerim.